Tarih kitapları yanılıyor olabilir mi? Bize öğretilen, insanlığın ilkel avcı toplayıcılıktan tarım toplumuna, oradan da karmaşık medeniyetlere uzanan doğrusal ilerleyiş hikayesi, belki de gerçeğin sadece bir parçasıdır. Ya anlatılmamış, unutulmuş ya da kasıtlı olarak göz ardı edilmiş dev bir bölüm varsa? Anadolu'nun kalbinde, binlerce yıldır toprağın altında uyuyan bir sır, bildiğimiz her şeyi temelden sarsmak için gün yüzünü bekliyordu. Bu sır, alıştığımız tarih anlatısını paramparça eden bir anomali, bir istisnaydı. Bize uygarlığın sıfır noktası olarak tanıtılan Göbekli Tepe, aslında bir başlangıç değil, bir sonun habercisiydi. Günümüzden 12.000 yıl önce, henüz piramitlerin inşasına binlerce yıl varken, insanoğlu burada tarihin ilk tapınağını inşa etti. Bu anıtsal yapı, yerleşik hayata geçmemiş, çanak çömlek bile yapmayan topluluklar tarafından yaratıldı. Bu durum, medeniyetin tarımla başladığı tezine meydan okuyor. Belki de Göbekli Tepe, yeni bir çağın şafağı değil, çok daha eski, unutulmuş bir altın çağın son yankısı, son anıtıydı. Belki de bu insanlar bizden çok daha fazlasını biliyordu ve bu bilgiyi taşa kazıyarak ölümsüzleştirmek istediler. Henüz metalin adı bile yokken tonlarca ağırlıktaki bu devasa taşlar nasıl dikildi? Bu T şeklindeki monolitler 6 metre yüksekliğe ve 20 ton ağırlığa ulaşabiliyordu. Onları kilometrelerce uzaktaki taş ocaklarından çıkarmak, işlemek ve bu tepeye taşımak, inanılmaz bir organizasyon, mühendislik ve kolektif irade gerektiriyordu. Bu sadece basit bir inanç merkezi değil, aynı zamanda karmaşık bir sosyal yapının, derin bir astronomi bilgisinin ve nesiller boyu aktarılan bir ustalığın kanıtıydı. Taşların üzerindeki hayvan figürleri sadece süsleme miydi? Yoksa yıldız haritaları, kozmik olayların kayıtları mıydı? Daha da önemlisi, bu kutsal alan neden 1500 yıl sonra, en parlak döneminde, kendi yaratıcılarının elleriyle, özenle gömüldü? Bu, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir eylemdir. Bir yapıyı yok etmek yerine, onu korurcasına, adeta bir zaman kapsülü gibi toprağın altına sakladılar. Binlerce ton toprak, taş ve hayvan kemiğiyle doldurulan bu kutsal mekanlar, gelecek nesiller için mühürlendi. Bu, bir vazgeçiş miydi? Yoksa bilinçli bir mesaj mı? Bir şeyi mi saklıyorlardı? Yoksa bizi yaklaşan bir felaketten mi uyarıyorlardı? Göbekli Tepe'nin sütunlarından birinde, Akbaba taşı olarak bilinen bir panel, bazı araştırmacılara göre, yaklaşık 13.000 yıl önce dünyaya çarpan bir kuyruklu yıldız felaketini tasvir ediyor olabilir. Bu, Genç Dryas olarak bilinen ani ve yıkıcı iklim değişikliği dönemini tetikleyen olay mıydı? Göbekli Tepe'nin inşası, bu felaketin bir anısı, gökyüzünden gelen yıkıma karşı bir uyarı ve hayatta kalma mücadelesinin bir sembolü olabilir mi? Onu gömenler, bu tehlikeli bilginin unutulmasını mı istediler, yoksa döngünün tekrar edeceğini bilerek, doğru zaman geldiğinde bulunması için mi sakladılar? Cevaplar hala toprağın altında, taşların sessizliğinde gizli. Ama bir şey kesin. Göbekli Tepe, insanlık tarihinin sadece başlangıcını değil, aynı zamanda unuttuğumuz bir geçmişin ve belki de kaçınılmaz bir geleceğin anahtarını elinde tutuyor. Zamanın izinde. Tarihin derinliklerinde, insanlığın bilinen başlangıcından çok daha öncesinde, unutulmuş bir halk gökyüzüne baktı ve gördüklerini taşa kazıdı. Göbekli Tepe, sadece bir tapınak değil, aynı zamanda binlerce yıl öncesinden bize uzanan şifreli bir mesajdır. Bu mesajın en can alıcı ve belki de en korkutucu bölümü ise, tek bir dikili taş üzerinde gizlidir. Karşınızda dikili taş 43. Arkeoloji dünyasında bilinen adıyla Akbaba taşı. İlk bakışta, bu taşın yüzeyi avcı toplayıcı bir toplumun gündelik hayatından alınmış sahnelerle dolu gibi görünebilir.
Vahşi hayvanlar, av ritüelleri, belki de şamanistik bir inancın sembolleri. Ancak bu basit ve rahatlatıcı açıklama, taşın barındırdığı korkunç gerçeğin yanında bir yanılsamadan ibarettir. Üzerindeki hayvan sembolleri kesinlikle rastgele değil. Her biri gökyüzündeki belirli bir konumu, bir takım yıldızını işaret ediyor. Akrep, akrep takım yıldızını, kanatlarını açmış akbaba, yay takım yıldızını. Diğer semboller ise o gün gökyüzünde bulunan diğer yıldız kümelerini temsil ediyor. Bu taş bir anıt değil, bir gök haritası. Ve bu harita, insanlık tarihinin en büyük felaketlerinden birinin anını dondurmuş durumda. Araştırmacılar bu gök haritasını modern astronomi yazılımlarıyla analiz ettiklerinde şok edici bir sonuca ulaştılar. Taşın üzerindeki düzenleme tek bir tarihi işaret ediyordu. Milattan önce 10.950 yılı. Bu, dünyanın aniden ve açıklanamaz bir şekilde buzul çağına geri döndüğü genç Dryas döneminin başlangıcıydı. Akbaba taşı, o gün yaşanan büyük kuyruklu yıldız yağmurunun gökyüzü haritasıydı. O gün gökten ateş yağdı, gökyüzü yandı ve yeryüzü sarsıldı. Binlerce nükleer bombanın gücüne eşdeğer çarpmalar, gezegeni bir cehenneme çevirdi. Devasa tsunamiler kıyıları yutarken, atmosfere yayılan toz ve kül bulutları güneşi kararttı. Dünya, 13 asır sürecek yeni bir buz devrine hapsoldu. İşte o zaman akbaba taşındaki sembollerin gerçek anlamı ortaya çıkıyor. Akrep, tilki, akbaba. Bunlar doğanın bir parçası olan koruyucu ruhlar veya av hayvanları değil, o korkunç günün tanıklarıydı. Onlar gökyüzünden yağan ölümün, yıkımın ve çaresizliğin sembolleriydi. Taşın üzerindeki başsız insan figürü ise, bu felakette yitip giden sayısız canın, belki de yok olan bir medeniyetin trajik bir anıtıydı. Bu, korkunun ve yıkımın taşa kazınmış resmiydi. Bu felaketten kurtulanlar, unutulmasın diye, gelecek nesiller uyarılsın diye yaşadıkları dehşeti ölümsüzleştirdiler. Onlar, medeniyeti neredeyse sıfırlayan o büyük felaketi, o kozmik sıfırlanmayı bu taşa mühürlediler. Ancak bu taş sadece bir felaketin kaydı değil, aynı zamanda inanılmaz bir bilginin de kanıtıdır. Taşın bir köşesine gizlenmiş semboller, onların sadece gökyüzünü değil, zamanın kendisini de ölçebildiklerini gösteriyor. Buraya 365 günlük bir güneş yılının izini, yani modern takvimimizin temelini oluşturan bilgiyi kazıdılar. Bu, felaketten binlerce yıl sonra yeniden keşfedilecek bir bilgiydi. Göbeklitepe'nin insanları zamanın döngüsünü anlamış ve bu bilgiyi en karanlık anılarının yanına bir umut ışığı gibi eklemişlerdi. Uçaklar düştüğünde neden kara kutu aranır? Felaketi anlamak için. Göbeklitepe, insanlığın ilk kara kutusuydu. Onu gömdüler çünkü bilginin zamana, erozyona ve unutulmaya direnmesini istediler. Bu sessizlik tam 12.000 yıl sürdü. Onlar ilkel değildi. Bu, modern kibrimizin bize anlattığı en büyük yanılgılardan biri. Onları basit avcı toplayıcılar, kaba saba mağara insanları olarak hayal etmeyi seviyoruz. Ama gerçek, hayal gücümüzün çok ötesinde bir karmaşıklığa sahip. Göbeklitepe'yi inşa edenler sadece taşları üst üste yığmadılar. Kozmosu, zamanın döngülerini ve yaşamın sırlarını taşa kazıdılar. Bu tesadüfi bir birikim değil, bilinçli bir tasarımın, derin bir bilgeliğin ve sarsılmaz bir amacın ürünüydü. Genetik kodumuz, 10 binlerce yıldır neredeyse hiç değişmedi. Biyolojik olarak onlarla aynıyız. Bizimle aynı beyin kapasitesine, belki de daha derin,
doğayla ve evrenle daha iç içe geçmiş bir bilince sahiptiler. Bizim unuttuğumuz teknoloji perdesinin arkasına sakladığımız bir anlayışları vardı. Onların zihinleri, yıldızların hareketlerini, mevsimlerin ritmini ve dünyanın nabzını bugünün insanından çok daha net okuyabiliyordu. Bu anıtları dikenler, sadece avcı değil, aynı zamanda astronom, mühendis, sanatçı ve filozoftu. Şimdi bir an için düşünün. Eğer bugün medeniyetimizi sıfırlayacak, bildiğimiz her şeyi yok edecek küresel bir felaketin yaklaştığını bilseniz ve geriye binlerce yıl sonraki torunlarınıza bir mesaj bırakma şansınız olsa ne yapardınız? Onlara en değerli bilgiyi, en kritik uyarıyı nasıl iletirdiniz? Tüm verilerimizi saklayan bulut sunucuları, elektrik olmadan birer metal yığınına dönüşür. Dijital tabletler, şarjları bittiği an anlamsız cam parçalarıdır. Kitaplar yanar, kağıtlar çürür. Yoksa 12.000 yıl boyunca buzul çağlarına, sellere, depremlere dayanacak, zamanın kendisini eritemeyeceği devasa bir taş anıt mı inşa ederdiniz? Üzerine kelimelerle değil, evrensel sembollerle, hayvan figürleriyle, yıldız haritalarıyla bir uyarı mı kazırdınız? Onlar tam olarak bunu yaptı. Göbekli Tepe, bir tapınaktan çok daha fazlası. O geçmişten geleceğe uzanan, taştan yapılmış ölümsüz bir mektup. Ve şimdi 12.000 yıllık uykusunun ardından mektup açıldı. Toprağın altından unutulmuş bir tarihin sessizliğinden çıkarıldı. Sembolleri önümüzde duruyor, hikayeleri çözülmeyi bekliyor. Bu sadece arkeolojik bir keşif değil, insanlığın kendi geçmişiyle, belki de kendi geleceğiyle yüzleşmesidir. Atalarımız bize bir mesaj gönderdi. Bir döngünün sonunu, büyük bir yıkımı ve yeniden doğuşu anlatan bir uyarı. Peki biz bu uyarıyı okuyabilecek miyiz? Yoksa modern dünyamızın gürültüsü içinde, taşların bu kadim fısıltısını duymayacak kadar sağır mı olduk? Zamanın izinde, tarih bir çemberdir ve biz şu an o çemberin en gizemli noktasındayız. Gerçeği arayanlar için izler asla silinmez. Zamanın izinde kalmaya devam edin.